Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Reis'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, bugün Daredevil Born Again'in ikinci sezonunu konuşacağız. Ve bütün detaylarını spoilerlı bir şekilde detaylıca anlatacağız, yorumlarımızı yapacağız. İlk defa geliyorsanız birinden farklı bir sürü podcast'imiz var. Hepsine bekleniyorsunuz. Punisher'da çektik. Tek tek müzikleri, filmleri konuşuyoruz. Hepinizi bekleriz kanalımıza diyelim. Ve başlamadan önce daha önce Born Again'in birinci sezonunu konuştuğumuz çok detaylı bir videomuz var Alp'le beraber. Evet. Buradan onu da gidebilirsiniz. Kesinlikle. Kingpin'in Marvel'e adapte oluşu, işte ilk sezon eksikleri, senaryo eksikleri falan her şeyi konuşmuşuz ilk videoda. Açıp baktık. Buradan ona da gidebilirsiniz. Evet abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oh be. Güzel bir sezon izledik değil mi abi? Gayet güzel. Evet. Yani aynı anda Boys'u izlediğimiz için. Şimdi ilk sezonunu izledik, ikinci sezonu izledik. Punisher'ı izledik. Genel fikirlerimiz bu sezon nasıldı? Abi şöyle, bu sezon Born Again ilk sezon her türlü daha iyi bence. %100. Objektif değil mi? Buna bence %100. herkes katılır. Peki şunu sorayım. Bu sezon Netflix sezonlarından hani arta kalır bir yanı var mıydı? Ben yorum yapamıyorum bu noktada. Hani aratıyor muydu? Sen ne düşünüyorsun? Yok hiç aratmadı ya. Hiç Değil mi? Bu aratmadı. sefer aratmadı. Fazlası var mı diye düşünmeye başlamıştım. Aynen bence de yani. Bu sezon olmuş abi. Bence MCU'da geçmesinin de hissi iyiydi. Yani iyi bir MCU tarzıydı. Hani hem onların işte MCU dizilerinin ya da MCU filmlerinin nasıl genel hızlı bir yapısı olur ya. Hani olay hemen başlar. Klasik bir villain olur falan. Bunların yapılarını da iyi taşıyordu Born Again ikinci sezonu. Bir de ilk videoda da söylemişim. Bence bu dizinin genel fikir olarak belirtebileceğim en iyi şeyi ilk sezonun sonunda Kingpin çok üstün tamamlıyordu. Bu sezon onun üstünlüğünü çat diye bitirmemiş abi. Çok güzel bir sezon şeklinde Kingpin'in üstünlüğünü izliyoruz ve bu bir sonuca ulaşıyor. Bence en iyi kısmı buydu bu sezon. Benim en çok beğendiğim. Bilmiyorum siz en çok neyi beğendiniz? Güç dengeleri çok güzel ayarlanmıştı bence. Aynen. Dizinin genel olarak atmosferi de harikaydı. Eski diziye çok benziyordu atmosfer olarak. Senaryo güzel işlenmişti. Herhangi bir şey eksikti. Bu yarım kaldı gibi şeyler hissetmedim hiç. Güzeldi tamamen kurgusal olarak da. Bu sezon bence öbür sezona kıyasla gerçekten hani hikayenin devamı gibi hissettirdi. Bu sezonu ben arka arka izledim. Hani hafta hafta izlemedim. O yüzden yine hepsini arka arka izlediğim için rahatlıkla şey diyebilirim, evet abi. Bu bölümler hep harbiden birbiriyle bağlantılı. Hani mesela öbür sezon için ne demiştik? Kopuk da Çok abi. kopuktu abi. Hani anladın mı? Bir bölüm orada onu anlatıyor. Bir bölüm burada bunu anlatıyor. Aynen. Bir sürü ark var. Bunları toplayamıyor. Bu sezon hiç öyle bir şey yok. Hatta Yani bu çok sezon net. o kadar iyiydi ki bence ilk sezonda topladı yani. Evet. Evet, evet. Karakterler Onu ben de açısından. düşündüm, Aynen. evet. Birçok şeyin tamamladı. O zaman sezondan girmişken genel olan şeyden başlayalım. Abi bu flashback bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu genel olarak bence çok kıymetli şeyler bunlar. Bir de size bilerek açtım konuyu. Netflix dizisinde renkler daha yeşildi işte. evet. Aspect ratio Aynen. daha yakındı, daha kareydi. İnsanlar çok takılıyor buna. Bence flashback bölümü de biz artık bir ton değiştirdik. Ama bunu şu yüzden yaptık gibi sevgi mektubu gibi geldi bana Evet, böyle bence hani. de çok iyi ifade ettin abi. Mektup gibiydi yani. Hani Evet. bayağı onu yaptık ama o bir kısımdı Daredevil'ın hayatında ve o kısım bitti. Şu an Yeni bir bambaşka eradayız bir aynen yani. yeni bir eradayız noktasında olmuş. Ben çok beğendim flashback bölümünü. Aynen, ben de Aşırı çok güzeldi beğendim. Ve yani orada gerçekten şeye çok dikkat etmişler. Karakterlerin makyajlarına falan. Hatta ben sandım ilk izlerken. Oğlum hani eski Netflix dizisinde böyle sahneler mi vardı falan dedim. Kesit. Sonradan yeni çektiklerini yeni çekmişler falan O diye biraz fark şeyden ettim. belliydi ya. Neyden belli? Charlie'nin peruğundan. Ama bir şey diyeyim mi? Şeyde de öyle gözüküyor ya. Evet, evet. Netflix'te de öyle hani o Aynen. saçı biraz daha böyle yana yatık falan. Hele Netflix'te bir flashback sahnesi var. hı. Elektra ile tanıştığı sahne. Aynen. Oradaki saç bambaşka kötü. Evet zaten. evet aynen. Yani oradaki Foggy'nin konuşması sinematografik olarak harbi oradaki renk paleti daha farklı. Aspect ratio zaten birebir aynı Netflix'tekiyle. Bizim en sevdiğimiz şey. Alp'in Yani en favori sevdiğim şey. kelimesi. Yani o şeyler çok güzel bir homaj olmuş gerçekten. Bence güzeldi Aynen. ya. İkinci favori kelime. Bir de şey çok iyiydi o bölümde. Abi Foggy'yi kullanabilecekleri en iyi şekilde kullanmışlar. Evet, evet. Hani izlerken diyorsun ki ulan tamam Foggy öldü. Yani ne kadar iyi işledikleri de hala tartışmalı bence birinci sezonda ama sonuç olarak bu sezon hem etkisi hem de flashback bölümünde bence iyi kullanılmıştı. Bunu bir söyleyelim. Onun dışında abi Cam açık kaldı. cam açık kaldı. Şimdi o zaman bence karakter gidelim. Hangi karakterden başlayalım siz seçin ama. Bullseye. Tamam. Bullseye'den başlayalım. Şimdi geçen sezon Vanessa'nın birazcık aklını karıştırmış. Daha doğrusu işte beynini sıfırlamış gibi bir noktada Foggy'yi öldürüyordu Bullseye. Ondan sonra birazcık rastgele bir Bullseye izliyorduk. Zaten insanlar Daredevil'ın 3. sezonunda izleyenler yani bayağı bir Bullseye izlemiş. Aynen. Onun üstüne saçma bir Bullseye gibi duruyordu. Burada bir tane de bir bölümün ilk 15 dakikasında olsun borcunu kefaretini ödeme noktasında olsun işte o Metin onu iyileştirme bölümünde sanırım 5. bölüm falan. Bayağı iyi bir arkı vardı Bullseye'in bence. İlk defa çok temizdi yani. Ya Bullseye bana şey gibi geldi biraz. Böyle Daredevil'ın kendi içinde bir kefareti gibi geldi bana hissettirdi. Evet biraz öyle aslında, Aynen. doğru diyorsun, evet.
Çünkü hani Foggy konusunda kendisini de affetmediği için, Evet. affedemediği için, hataları Onu düşündüğü koruyup için. öldürtmemesi Aynen falan. onun üstünden bir redemption arc çiziyor kendine. Zaten finalde full onun üstüne kurulu. Hani Evet. Fisk üzerinden. Bilmiyorum o yani Daredevil'ın karakteri bence Born Again hem 1'de hem 2'de en azından karakter bir bütün hissettiriyor. Bir de eski dizinin de bir şekilde etkisi var. Bu kadar etkisi olacağını dizinin ilk başında hiç düşünmezdim. Ama bayağı etkisi var yani. Bu arada şey açık. Kanka. Evet. Aspiratör. Bir de 3. sezonla ilgili şimdi şey var. Bullseye tamamen comic book accurate bir kıyafet giyecekmiş. Ve gerçekten... Burada giymeye başladı gibi zaten. Aynen Biraz daha böyle böyle mavi mavimsi. mavi. Bullseye'in artık karakter tamamen sıfırdan başlayacakmış yani. Hani harbiden Bullseye'nin de New Era'sına geçiyor gibi olacağız. Yeni bir ark yazılacakmış Bullseye'da. Ki zaten madem oraya değindik onu geçelim. Mr. Charles karakteri vardı bu sezonda. Kingpin'in silah kaçırmasına ve Kingpin. Önceki videoda da Abi de aynı. aynı şey var. Silah kaçırmasına yardımcı olup aynı zamanda Valentine çalıştığını söylüyorlar internette. O noktada bence Onun ismi geçiyor Bullseye'da zaten. Bir yerde geçti. bence iyi bir bağlantı olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu Olabilir. konuda. Yani Bullseye ile ilgili bir de şey ekleyeyim. Hani sinematografik olarak. Hani o mavi dominant kullanım kendini çok belli ediyor zaten. Hatta bir bölüm direkt hani Marvel logosu mavi açılıyor falan. Aynen. Evet. Kiliseye gidiyor bir yerde. Abi orası Bak şimdi bak bu orası komik ama ya. o biraz absürt mesela. Onu şimdi değineyim hani. Daredevil'ın hani büyüdüğü kiliseye gidiyor ya. Orada mesela arka plan inanılmaz bir mavi He. ışık var tamam mı? Aynen. Bayağı bildiğin arkadan böyle spot ışığını açmışlar tamam mı? Asansörde de Aynen. Asansörde de aynı şekilde. Ondan sonra işte finale doğru bir de şeyi görüyoruz orada. Hani Daredevil'ı görüyoruz. O da kıpkırmızı. Kıpkırmızı arkadaki şeyler böyle kıpkırmızı. Mumlar falan. Ya iyi bir görsel dil Görsellik çok iyi ulaştırmaya ama çalışmışlar tutarlı değil ama. yani. Finalde de aslında. görsellik çok iyiydi bence. Aa evet. Koridor sahnelerinde, koridor. Hayır o zaten canım. Hani oradaki şey sadece tutarlı değil hani mantıksal olarak. Çok iyi gözüküyor ayrıca. Komikti ya. Komik işte oğlum. Komik bir şakaydı. O zaman Kingpin'e geçelim. Geçelim. Peki abi biz size soralım. Siz 5 sezondur Kingpin Evet. izliyorsunuz. Ve Kingpin'in ilk defa artık döndü, hapse girdi, üstün geldi. Biraz yalama oldu. Noktasında artık hikayesi değişti. İlk defa tatile gitti Evet, adam. tatile gitti. Harbiden böyle sürgüne Gitmez olaydı. Bence yani işte dediğim gibi aynı şeyi söylemiş olacağım ama hikayenin değişmesi çok önemliydi ve gerekliydi bence. Ben 2 sezon izledim. Ona rağmen ilk sezonda da zaten gene bir Redemption Arc çünkü Echo dizisinden gelen bir durum vardı. Evet. O tamamlanmıştı 1. sezonda. Şimdi de bu sezonda genel olarak bir tamamlanma söz konusu. Bundan sonra bence hani artık Kingpin'in tekrardan yeraltı dünyasına dönecekse bile farklı karakterlerle karşı karşıya geldiğini görmek isterim. Mesela Frank Castle'la bir tekrardan gelse karşı karşıya çok iyi olabilir. Spider-Man'le Spider-Man nasıl? Onların İşte- dinamikleri bambaşka yani. o noktada ben bu tip şeyler bekliyorum. Karşılaşmalar bekliyorum. Ya zaten Vincent abi inanılmaz bir oyuncu. Muazzam oynuyorlar. Yani Bayağı iyi hem oyuncu. Charlie Cox hem D'Onofrio. İkisi de inanılmaz iyi oyuncu. Son sahnede özellikle son bölümde arşa çıkıyorlar. Heather başlayın. Abi sen Heather'ı ilk sezon beğenmemiştin. Abi beğenmemiştim. Evet yani Heather'ı beğenmemiştim. Yani ilk videoda şey demiştim. Tutarlı gelmedi. Heather tam şey rolünde. Süper kahramanın mal sevgilisi konumunda. Değil mi? Evet bak çok doğru diyor. Ve ya bence hiç hani Matt Murdock'a uygun bir karakter değildi anladın mı? Değil Hani yani. aralarında böyle romantik bir şey olabilecek Evet. bir şey yoktu bence anladın mı? Ama abi o geçişi verdi ya. Bilmiyorum. İzlemek de rahatsızlık veriyordu ilk Evet sezonda bence onun de hiçbir sahneleri. anlamı yok anladın mı? Yani orada Karen varken biraz Karen'ı geri planda tutalım diye öyle bir şey yapmışlar da. Şimdi bayağı oyunculuk katmış üstüne, çok iyiydi sahneleri o yüzden. Evet, Bence de bu sezon çok Aynen. iyiydi. Hani o Heather ya. Muse arkını güzel, küçük ana arka zarar vermeden öbür sezona kıyasla çok güzel ilerlettiler. bence. Özellikle bakma sahnelerinde o baka olayı anlattığında ilk sezonki olayı anlattığındaki o tansiyon falan bayağı iyiydi Çok yani. iyi, Bilmiyorum. Heather iyi bir karakter ya bilmiyorum. Ben 3. sezonda asıl Heather'ı konuşacağız gibime geliyor. Evet öyle olacak. Çünkü zaten kötü karakter olarak da görselini buraya koyarız. Lady Muse olarak 3. sezonda gelecek. bir kendisi. de şeyde değinelim o Karen'la aralarındaki diyalog. Oo. On numaraydı. Bak, Harikaydı. orası inanılmazdı. Evet. Hani orada her şey ufak ufak değinmeleri hem önceki diziye hem Punisher'a değinmeleri Aynen. falan çok güzeldi bence. Bayağı iyiydi. Orada hafif zaten bir Muse'laştığını hissediyoruz. Aynen. Aynen. Kalkıp vurdu. Direkt vurdu ya. Hemen diğer karakterimiz çizgi romanlarda bir vigilante olarak anlatılan burada da Kingpin'in en büyük sağ kolu Buck. Bak. Evet Buck. Netflix'teki dizide Wesley karakteri vardı. Hı hı. Şeyin sağ koluydu orada. Evet. Fisk'in sağ koluydu ve ben o karakteri çok seviyordum. Ve Wesley Buck kadar şey değildi. Nasıl desem? Keskin. Aynen keskin ve dominant ve bu kadar agresif değildi. Aynen. Tam iş bitiriciydi, manipülatifti falan. Ama Buck daha böyle iş Soldu. adamı, Aynen. böyle saf kötü. Hani Emir kulu. o konuda onun bir tık daha üstü bence. Ama Buck bir askeri geçmişi de Aynen sahip kesin olmasının... Afganistan muhabbeti falan orada da vardı. Oradan da bir Punisher'a bağlansı. Bayağı beğendik bak karakterini bence Evet. bu sezon. Onun da oyunculuk bence gelişmiş. Evet, İlk bayağı bence iyi, bayağı iyi. Screen time olarak da daha fazla. Evet, Çok sezonda. fazlaydı. Onun yanında Daniel abi. Daniel onu- bence sezonun yıldızı oydu. Evet. Evet. Daniel Net güzeldi. yani. Ya duygusal şeyleri
çok iyi hissettiriyordu ya Daniel. Annesiyle geçirdiği vakit, BB ile arasındaki intens gerilim. Aynen. Falan. Bir yandan ona önem veriyor, Aynen. bir yandan işini yapmaya çalışıyor Aynen falan. öyle. Ya zaten öyle bir karaktere çok ihtiyaç vardı. Yoksa herkes şey zaten. Hani Fisk'in böyle şeyi, tamam mı? Ne Evet. dese yapıyor. Emir Aynen. kulu. Şeye kesinlikle ihtiyaç vardı. Git geldi duygu durumuna. O da hikayeye derinlik kattı. Bu sezon bayağı hoşumuza gitti. Oradan BB'ye geçelim. BB de bence o da arkını tamamladı. Artık Evet. gazeteci oldu. Çok Evet. şükür. O da Bulletin'e girdi. Onun yanında Hector Hayala'nın kızı. Evet. Evet. O da iyi bir arka O oturdu. kız Ya da iyi oynuyordu bu bence arada. de iyi oynuyor. Yani genel olarak Marvel'ın son zamanlarda aldığı genç aktrisler ya da aktörler çok iyi oynamıyorlar şahsen. Aynen öyle. Bu dizidekilerin hepsi çok iyi. Evet. Ya gerçekten oyunculuk dizisi gibi ya bu. Evet, hiç zayıf oyunculuk yok. Yok. ha. Hiç zayıf oyunculuk, Gerçekten. göze batan bir şey yoktu. Hepsi çok iyi oynuyordu. Bak sen mesela şeyi söyledin. Avukat kadın. Ha onu iyi hatırlattın. Onu da bir değinelim abi. Kirsten önceki sezon daha böyle figüran hani şey rolündeydi. hı. Öyle de. O da sidekick gibiydi ilk Aynen. sezon. Evet. Ama Metin direkt ortağı gibiydi ama burada avukatlık sahnelerinin özellikle ki bu bir eksikti ilk sezon bence. Ki Burada çok 10 da olmadı, numara evet aynen ya. avukatlık sahneleri izledik Netflix'teki gibi. Zaten önceki videoda ben demiştim niye yok diye. Hani oradaki açığı gerçekten çok iyi kapattı. evet. O bayağı önemliydi bence. Şey de hissettiriyordu. Yani büro ona kalmış avukatlık Evet. bürosu. O gücü tuttuğu Aynen tek başına elinde. evirip çeviriyor. Herkese Aynen. caka satıyor falan. Aynen. Hani Matt'ten sonra böyle en şey oydu yani. Evet. Taşyaklı oydu gerçekten. 7. bölüme kadar da bir avukatlık sahnesi çok adam akıllı görmediğimizi Olçer'e söylemiştim ben daha önce. 7. Aha. ve 8. bölüm o Ama konuda onu çok iyi tatmin etti. kapatıyor. Aynen orada çok güzel şey yapıyor. Ya o şarttı ya. Bu tip bir dizide abi. Bir de herkes avukat dizinin içerisinde Hı. ve genel olarak yeraltı suç dünyasını anlatan bir dizi. Aynen. İster istemez bir dava durumu oluyor. Evet. Sen onu göstermezsen ben hiç ikna olamıyorum yani Evet. genel olarak bu duruma. Bu noktada bence Born Again bu sezon bayağı iyiydi. Özellikle son bölüm sinema yani. Evet. Direkt absolut Aynen. sinemaya. O işte Kingpin'in konuşması bilmem ne. Evet, Vay çok be, gergindi o ya ayrı. oralar. Gerçekten inanılmazdı bence. O noktada iyiydi. Başka Vanessa'ya değinelim. Vanessa'yı kaybettik. Sezon aramızda. oldu. Evet bence de. O gerekiyordu artık. Evet. Ya bence Kingpin'in karakteri için gerekiyordu. Abi Aynen. artık bir değişim şart yani. İlk 4 bölüm ara Kingpin böyle bir şey hissettirdi bana. Sığ hissettirmişti ama sonra Vanessa'yı kaybettikten sonra Kingpin'de çok güzel gelişme gördük bence. Evet. Çünkü siz 3 sezonu izlediğiniz için büyük. Evet Aynen anladın öyle. mı? 3 On- değil 5 hatta neredeyse Aynen. yani. On bir de ilk işte Netflix dizisinde acaba kaç kere Vanessa'yı ikna edip tekrardan böyle işlerini ortak edip bilmem ne yapmaya çalıştı yani. Orada çok güzel ilerliyor Evet. orada. Orada en baştan böyle ilmek ilmek işleniyor o. Onun dışında karakterlerden gidecek olursak çok bir karakterimiz kalmadı. Karen vardı bu sezon gene. Karen da bence iyiydi. Karen'ın arkada Aynen. bir şekilde İlk oturdu. sezona göre daha şey Evet. zaten. Yani üstüne ekstra Karen'ın ekleyeceğimiz bir şey var mı? Hani gene duygusal yükü var. İşte Matt'le beraber. Hı hı. Gelelim dizinin ana karakterine. Matt Murdock'ın hapishaneye düşmesi. Bir yandan da final bölümünü konuşalım artık bahaneyle toparlama açısından. Şimdi bence bu sezon ilk sezondaki bütün o muse'u işte avukatlık falan filan her şeyi toparladı. Bir sonuca ulaştırdı. Kingpin'i uzaklaştırdı. İşte yan kötülerin başlangıçlarını yaptı. İşte Buck, Heather bunlar sonuç olarak devam edecekler New York'ta. Hapishaneye düşmesi de bence karakterin farklılığı açısından iyi oldu. Ama bir şartla. Abi Boys'taki gibi ilk bölümde çıkarmayın hapishaneden. Evet. Böyle bir şey istemeyiz yani. Hiç güzel de olmaz yani. 4 bölüm falan hani Matt orada dayak yesin, dövsün, Aynen. bir şey olsun, polisler araya girsin. Orada bir komün oluştursun. Oradaki şeyi görelim. Aynı Tansiyonu zamanda görelim. bunun bir hani bu sezonda çok iyi olan o siyasi aşamalar işte başsavcı, onun savcısı, onun şeyi adamı, onun bilmem nesi falan bu sezonda çok iyiydi bu noktalar. Bence orada Metin hapishaneye düşmesi buraya da farklılık kaçacaktır diye Aynen. düşünüyorum. Ya dizi çok iyi bir yerde bitti. Hani şu an hikaye çok tertemiz bir sayfa açılıp çok iyi bir kanaldan devam edilebilir yani. Evet. Metin gerçekten hapishaneye düşmesi beni de dizinin sonu için mutlu etti. Böyle bir şey görmek isterdim. Eli kolu sallaya sallaya dolaşsın istemezdim. Aynen. Sıkardı bir çıtır. Aynen. Yani ama Kingpin de tatile gitmesi hoş olmadı bence. Onu sen niye beğenmedin? O zaman final bölümünü konuşalım. Madem Metin'in Tamam. hapishaneye düşmesine geldik. Hem Jessica Jones'un dönüşü, Evet. final bölümü ve artık nereye gidecek yani bu senaryo. Abi yani Jessica Jones'un dönüşü filme biraz şey katmış. Hani nostalji katmış gibi hissettirdi bana. Güzeldi. Zaten önümüzdeki sezonda Defenders geri gelecekmiş. Bakalım Evet. merakla bekliyoruz nasıl olacak. Son bölüme gelecek olursak da bence son bölümde her şey çok iyi ilerliyor. O dövüş sahneleri çok güzel gözüküyor. Vallahi onlar Koridordaki. inanılmaz Ya oradaki siyasi gerilim falan ya tüylerim Evet. diken diken oluyor. Ya bir yandan Matt adamları döverken bir yandan Kingpin insanları dövüyor falan. Kingpin orada bembeyaz yer, herkes kıpkırmızı Aynen, falan. inanılmaz. Oradaki İnanılmazdı. sinematografi, Çok güzeldi kurgu falan orası. inanılmazdı ya gerçekten. Kingpin'in en sonunda Daredevil'ın onu koruyup anlaşma teklif etmesi, New York'tan gitmesini istemesi sadece benim hoşuma gitmedi açıkçası. Evet o benim de işte hoşuma gitti. Çünkü biz bunu gördük yani. Üçüncü Evet. sezonda birebir aynısını gördük biz bunu. Ama hapishaneye düşmüyor muydu orada? Ya düşüyordu da Hı hı.
Hatta ben 3. sezonda Hapishaneye bile giriyor. hapse giriyordu 3'te. Evet. Aynen. Ama Zaten 1'de de hapse giriyordu. Şu an ne hapse girsin ne de gitsin istemezdim. Ölsün isterdim ben ya. Daha iyi Bence olması de. için. Hani hazır insan orada linç ediyorken Evet. öyle dramatik bir son güzel olabilir. Ya ama yani. işte burada hem şey de devreye giriyor yani. Plot armor işi. Bir Evet, de öyle bir durum var. Kingpin bence yeraltı dünyası açısından bir de diğer karakterlerle de bir araya gelmesi açısından çok da iyi bir oyuncu elimizde ya varken tabii canım ben de öldürmek istemem yani. işte birazcık çok cesur bir hareket olurdu. Evet. Aşırı fazla cesur bir hareket olurdu. Yapmamalarını ben anlayabiliyorum. Ya zaten öyle. Yani nispeten ben de o sahnede ölseydi ben de daha oha falan olurdum. Ama hani sonuç olarak şu noktada en azından bina içinde olabilen bütün vahşet oldu ve Kingpin Matt'in birazcık acımasıyla beraber farklı bir yere gönderilmiş oldu. Gene ne olur ne yapar o New York'a döner de. Evet. Yani nasıl olacak onu bilmiyoruz artık yani. Yani az da izlemedik aslında Wilson Fisk'i. Yani 5 sezonu izledik sonuçta. Bence ölse de Bence eksiklik hissedilir. 1-1,5 sezon ara versek iyi olabilir. Ya da başka bir işte en başta konuştuğumuz Aynen. bir Spider-Man, Hı hı. daha Punisher. O O açıdan noktada iyi görürsünüz. olurdu. Alp'le ilk videoda bir teoride bulunmuşuz. Hand olacak. Ha. Ve Hand'in Muse'u geri döndürme işte o noktalarla ilgili bir teoride bulunmuştuk. Hiçbiri tutmamış. Evet, hiç bahsi bile geçmedi. Hand hiç yok. Hand Spider-Man'de olacakmış Evet. hatta. Hı hı. O da nasıl olacak bilmiyorum yani. Bakalım. Ya çünkü Hand şey açısından da önemli bir yeri vardı. Bu ölümsüzlük mevzusu, yeniden diriltme mevzusu. Hı hı. Ama ikinci sezonda çok fazla işleniyor. Hani Muse karakteri de biraz onun üstüneydi ilk sezon. Yani o yüzden bir devamı gelir falan diye düşünüyordum ama hiç bahsi bile geçmedi. Sıfırdı yani. Evet. Onu hiç tutturamamışız. Jessica Jones dediğimiz gibi birazcık nostaljikti, onu bahsettik. Abi diğer Defenders karakterlerinin dönmesi hakkında ve 3. sezon beklentileriniz hakkında bir soru sorayım. Yani şimdi hepsi geri dönecek. Artık şey bile Iron Fist bile geri dönüyormuş, fotoğraflarda gördük. Abi sizi ne bekliyor? Bence Defenders dizisi diğerlerinin içinden en düşük kalanı Evet. olmuştu. Nasıl bir ark izleyeceksen sizce? New York'u koruyacaklarmış tarzında haberler var. Vallahi hiç bilemiyorum. Bu kadar adamın toplanması için de bayağı sağlam bir düşman lazım. Yani yoksa fazla olur bence yani. Bak ben onun tweetini hemen Benim açayım. burada aynen mesela bu tweette bahsedilen gibi ben burada hani Defenders üzerinde şeyi görmek isterim. Daredevil'ın yokluğunu nasıl hani organize olup dolduracakları görmek isterim. En azından Jessica Jones'la Luke Cage'i birleştirdiler sonda da. Evet. Hani ekstra gelecek onları da diğer sezona bırakmadılar yani. Hani diğer sezon direkt çat diye açılıyor. Ha ben de geldim falan gibi. Noel Baba gibi olmazdı yani. Hoş Aynen. olmazdı. Bu birazcık bence iyi oldu yani bu sezon. Aynen. Bence o yüzden hani bir 2 bölüm bir Daredevil hapiste kalacak. Oraları göreceğiz Hı hı. gibime geliyor bence. Daha fazla şart bu arada. Ya ben bu arada O da olur. Defenders üyelerinin sahneleri ne kadar fazla olursa o kadar kötü yansıyacağını düşünüyorum. Biz gene Matt'i izleriz. Hı hı. Matt hapishanede mücadele eder bilmem ne. Gene işte Kirsten. Kirsten gelir onunla konuşurlar. O işte Matt'in davasını düşürmeye çalışır bilmem falan, işte Karen uğraşır. Bir yandan da biz arka planda biliriz ki New York da boş Aynen. değil, korunuyor. Bir iki sahne Ya gösterirsin. da tehlike altında halledemiyorlar falan. Ha. Onları görürüz. Hani o tarzda bir şeyler alırız. Bu arada Daredevil'da gerçekten hani yazım konusu, hani en derinliğineyim. Acayip bir karakter. Yani her yanına eklenen karakterle acayip oturan bir karakter yani. Evet. Karakter yapısı olarak işte analiz yeteneği olsun, yetenekleri olsun, hayata bakış açısı olsun, bence iyi bir karakter yani. Bence de. Çizgi romanlarda da Çok seviyoruz zaten. öleceğiz ben yani. bu sezon çok fazla şeyi izliyormuş gibi hissettim. Dark Knight izliyormuşum gibi. Siyasi açıdan. Siyasi O açıdan hava var biraz. o işte kurgu oyunları bilmem ne işte Bullseye'in o sniper oyunları işte O bir bıçağı assassination atıyor, olacak şey mı? dönüyor falan kamera Oradaki böyle. gerilim Evet. falan bayağı anımsattı ve müzik olarak da anımsattı. Bu sezonun müzikleri güzel müzikler vardı. Bir açıp dinlemek lazım tekrar. Ya abi bence zaten ilk sezonu CGI ve koreografi olarak çok üstüne koymuşlar. 5. bölümde mi? Kingpin'le Daredevil'ın bir dövüşü var. Acayip. Mesela müthiş. Evet. Onun dışında son sahnede Kingpin'in insanları çerez gibi harcadı. Onun o Müthiş. cüssesini çok iyi aktarmışlar yani. O sırada Jessica Jones'la Matt'in de güçleri çok iyi aktarılmış. Herkes çok iyi. Yani bu sezon hani olabilecek en iyi zamanda çıkıp en iyi şekilde bitti. Bence bu çok kıymetliydi bu bence de. sezon özelinde. Onun dışında bir tek şeye değinmedik. Task Force üyeleri komple hapise düştü. Bununla ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Bence burada bir gelecek var mı Task Force noktasında? Ya bence çok bir şey izleyeceğimizi düşünmüyoruz. Hani belki onların isyankar adamları falan olabilir. Böyle O lavuk. Evet. O lavuk ya. o O çok lavuk sinir abi. etti ya. Yani. Officer Powell. Acayip oynuyor o adam. Evet iyi oynuyor ama gerçekten çok sinirlendim Evet. yani izlerken. Ölsün diye bekliyoruz. Spider-Man'de de umarım ufak tefek New York özelinde bir etkisi olur bu dizinin. Evet. Ben böyle bir şey görmek isterim. Dizinin sezonu ne zaman çıkacağı şu anda tam olarak belli değil. Tweet'i size açalım. Bu bir arkadaş toplamış. Burada değinmediğimiz çok da bir şey yok. Puanlara geçelim ufaktan o zaman. Kaç puan versem gerçekten bilmiyorum çünkü çok beğendim ben. Evet. Bir de ilk sezona böyle 7.5 ile 8 arasında bir puan vermiştim ben aşağı yukarı. İşte 7.75 gibi bir şey, 8 vermiştim yani. Bu sezonu ben 9 veririm çok rahat. Yani
7.7'den çok rahat 9'a çıktı derim yani. Ben de 8.5'a yakınım diyeyim. Ben de 8.5'a yakın. Sizin Güzel, totaline peki 8 mi verirsiniz şu anda? Yani ortalamasını aldığında öyle çıkıyor. Evet, ben de 8'in 8 böyle diyorum. ufak Aynen. üstünde bir not olur. Aynen. Şu an ben de IMDb puanı bence iyi. Evet. Dozunda. Hatta 8.5'a doğru biraz kaysa 8.2 8.3 hak ediyor gibi yani. 3. sezona çok bağlama bu. Evet, 3. üçüncü sezon da sezon. bu sezon kadar kaliteli olursa Evet. o zaman gerçekten çok farklı şey olur Evet. yani. Ben de normal puanımı da 8'den 9'a çıkarım yani çok rahat. Ben tavsiye ediyorum bu arada hem 1. sezonu hem 2. sezonu. Marvel işleri içerisinde izleyebileceğiniz en farklı şey. Bence Yani Loki, bu, WandaVision. Başka da bir de Netflix'teki dizi ve Punisher'ın ilk sezonu. Kesinlikle. Bunları sayarım yani. bunları ben MCU içerisinde saymıyorum mesela. Canon olarak geçiyor ama Ama şu an içindeler yani Evet, evet. baktığında. Ve direkt bu dizileri etkileyen şeyler Aynen. ve direkt hani şey alıyorlar, baz Baksana. alıyorlar. Wesley'in ölümü konuşuluyor. Aynen. O Wesley'i doğrudan- gördük aynen. hatta. Direkt Doğrudan gördük kanon Wesley'i oldu yani. Evet. bir tek şeyi söylemeyi unuttuk. Bu sezonun siyasi işleyişi iyiydi bayağı bence. Bence de. Boyzun Boyzun da bir o yapamadığını kadar yaptı, kötüydü evet. aynen. Yani Boys'un yapamadığını yaptı. Boys'un hallere düştü. Ona çok kötü. Onu da sonra Onu konuşuruz. çok kötü O da ya. geliyor. O bayağı bomba olacak. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım merak ettiğiniz noktalara cevap vermiştir. Bizim konuşmamızı istediğiniz bir yapım, bir müzik, herhangi bir şey varsa bize söylemeyi unutmayın. Like atarsanız, abone olursanız çok seviniriz. Yazın daha detaylı videolar gelecek. Daha farklı videolarla sizlerle beraber olacağız. Abiler ağzınıza sağlık. Biz Sağ kaçıyoruz. olasın. Görüşmek üzere. Boss videosu yolda.